Birçok insan yatırımda büyük parayla başlanması gerektiğini düşünüyor. Çünkü küçük parayla büyük sonuç gelmeyeceğine inanıyor. Ama işin en güçlü tarafı tam burada başlıyor. Az sonra en kritik noktayı söyleyeceğiz. Yatırımda parayı bazen yüksek getiri değil, zamanın üstüne eklenen bileşik etkisi büyütüyor. Bu videoda 3 tane şeyi netleştireceğiz. Bileşik getiri tam olarak nedir? Neden yatırımda bu kadar güçlü bir etki oluşturur? İnsanlar neden bu gücü geç fark eder? Merhaba sevgili abonelerim. Bu videoda konumuz bileşik getiri neden bu kadar güçlü ve yatırımcılar neden bu mantığı genelde çok geç ciddiye alıyorlar? Çünkü yatırım dünyasında en çok yanlış anlaşılan şeylerden bir tanesi de şudur ki insanlar büyük sonucu sadece büyük paraya ya da çok yüksek getiriyle ilişkilendiriyor. Yani zihin hep şunu arıyor: bir anda sıçrama, çok yüksek kazanç, hızlı büyüme, sert yükseliş, büyük kayıplar. Ama yatırımın en güçlü tarafı çoğu zaman tam tersi yerde çalışıyor. Sessiz, yavaş ve sıkıcı görünen ama zaman geçtikçe etkisi katlanan yerde. Ve işin ilginç tarafı da şu: bileşik getiri ilk başta çok etkileyici görünmez. Hatta birçok insana yetersiz bile gelir ama belirli bir süreden sonra sistemin karakteri değişir. Çünkü artık sadece ana paran değil, daha önce oluşmuş getirilerin de yeni geliri üretmeye başlar. İşte farkı yaratan yer tam burası. Bu yüzden bence birçok yatırımcının geç fark ettiği gerçek şu: yatırımda büyük sonuç bazen sert hareketten değil, uzun süre bozulmayan düzenden gelir. Videoya başlamadan önce de bu tarz finansal okuryazarlık ve yatırım mantığı içeriklerimin devamını gelmesini istiyorsanız eğer videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum: bu videoda anlatılanların hiçbir tanesi yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Tamamen araştırmalarım üzerinde sizlere çıkarttığım şeylerdir ve verilen örnekler de kendi örneklerimdir. Yani herhangi bir gerçekliği yoktur. Ve genel olarak bir değerlendirmedir. O yüzden herhangi bir yönlendirme değildir. Faiz hassasiyetiniz varsa eğer bileşik getiri sadece faiz demek olmuyor. O yüzden de bu videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Aşağıdan videomu beğenip yorum yapıp kanalıma da abone olup videoyu izlemeye başlayalım. Keyifli izlemeler dilerim. Önce bunu çok sade anlatalım. Bileşik getiri şu demek: sadece ilk paran değil, o paranın ürettiği kazanç da zamanla yeniden çalışmaya başlıyor. Yani birikim artı getiri. Sonra o toplamın tekrar getiri üretmesi. Bu mantık ilk duyulduğunda çok basit geliyor ama etkisi bu kadar basit değil. Çünkü normal düşününce şekli şudur: ben para koyarım, o para biraz büyür. Bileşik getiride ise olay şöyle çalışır: sen para koyarsın, o para büyür. Sonra oluşan büyüme de tekrar büyümeye başlar. Yani sistem tek katmanlı değildir, üstüne eklenir. Burada da tekrardan altını çiziyorum: bileşik getiri demek sadece faiz demek değildir. Bu yüzden de faiz hassasiyeti olanlar videoyu izlemeye devam edebilirler. Burada çok kritik bir ayrım var. Bileşik getiri sadece yüksek kazançla ilgili bir konu değildir. Asıl konu kazancın sistemin içinde kalması ve yeniden üretime girmesidir. O yüzden de yatırımda bazen en büyük farkı çok agresif getiri değil, istikrarlı tekrar yaratır. Bileşik getiriyi güçlü yapan şey de tam olarak budur zaten. Buna da Warren Buffett'a çok güzel örnek verebiliriz. Kazancının da senin için çalışmaya başlamasıdır bileşik getirinin ana mantığı. Bence insanların bileşik getiriyi hafife almasının en büyük nedeni maalesef ki bu. Çünkü ilk yıllarda etki çok parlak görünmez. İnsan şunu ister: bugün başladım, kısa sürede net fark göreyim. Ki bizim toplumumuzda hemen yarın zengin olmak ister ama bileşik getiri böyle çalışmaz. İlk aşamada daha yavaş görünür, hatta bazen moral bozabilir çünkü sistem kurulmuştur ama dışarıdan bakınca büyük sıçrama yoktur ve işte çoğu insan tam burada vazgeçer. Halbuki ilk dönemde görülen şey büyük sonucun hazırlık aşamasıdır. Bunu bir kar topu gibi düşünebilirsiniz. Başlangıçta küçüktür, yavaş ilerler, hatta bazılarına göre önemsiz görünür ama yuvarlandıkça daha çok kütle toplar. Bir süre sonra artık büyüme hızı fark edilir hale gelir. Bileşik getiride de benzer mantık vardır. İlk zamanlarda sabır gerekir ama sistem bozulmazsa belli bir eşikten sonra büyümenin karakteri değişir. İnsanların en büyük hatası şu: ilk dönemin yavaşlığının sistemin güçsüzlüğü sanmak. Halbuki çoğu zaman o yavaş dönem sonraki büyümenin temelidir. O yüzden de yatırımda bazen ilk yılları gösteri değil, altyapı dönemidir. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Bileşik getiri kısmında da ilk başlarda evet, yani çok fark edilmiyor ama bunun yavaş olması bir yerde avantaj. Şöyle avantaj: yavaş gittiği için daha istikrarlı gidiyor. Daha istikrarlı bir sistem kurmuş ve istikrarlı bir altyapı kurmuş oluyorsunuz kendinize. İstikrarlı gittiğiniz zaman da siz birdenbire kazanmış olsanız eğer, birdenbire kazandığınız zaman ne yapacağınızı bilemezsiniz. Onu yönetecek şeyiniz olmaz. Aniden olan her şey altyapısı güçlü olmaz yani. Ama istikrarlı gittiğiniz için nasıl yöneteceğinizi bilirsiniz çünkü istikrarlı gidiyorsunuz. Yani o daha da büyümeye devam edecek, daha da büyümeye devam edecek. Siz birdenbire kolunuzu açıp bütün karlarla büyük bir kar topu yapmaya çalışırsanız eğer o olmaz, yıkılır. Olsa bile
yani hassas olur ve birdenbire devrilir yani. Siz kapattığınız anda biter ama siz küçükten başlayıp büyüye büyüye onu sağlam sağlam tutarak sıkıştığı yerlerde ona göre destek vererek gittiğiniz zaman o istikrarlı büyüdüğü zaman çok çok daha büyüyecektir. Yani son olmayacak kadar büyüyecek yani artık o size kalmış ne kadar büyütmek isterseniz. Bunu da bu şekilde düşünmenizin bence size katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bence 3 şey bileşik getiriyi çok güçlü yapıyor. Birincisi zaman. Bileşik getirinin en büyük dostu zamandır. Çünkü bu sistemin gerçek gücü kendine alan verildiğinde ortaya çıkar. İkincisi düzenli katkı. Yani sadece bir kez para koyup bırakmak değil. İmkan oldukça sisteme yeni katkı eklemek bu sistemin hızını arttırabilir. Üçüncüsü de bozmamak ve bence en kritik taraf da bu. Çünkü bileşik getirinin mantığı sistemin içeride kalmasına dayanır. Sen her sıkıştığında sistemi bozarsan eğer oluşan katmanları da kırarsın. Bu yüzden de yatırımda bazen en büyük beceri sürekli yeni şey bulmak değil, iyi kurulan sistemi bozmamaktır. Bileşik getiriyi güçlü yapan şey de sadece matematik değildir, davranış disiplinidir. Ve yani formül kadar alışkanlık da önemlidir. Burada çok net bir cümle var. Bileşik getiri sabırlı yatırımcıyı ödüllendirir, dağınık yatırımcıyı ödüllendirmez maalesef. Çünkü insan zihni yavaş büyümeyi sevmez. Beyin hızlı sonuç ister, karışıklılık görmek ister, hızlı karşılık görmek ister, hızlı ödülü daha çekici bulur. Bu yüzden yavaş ama güçlü sistemler başta yeterince heyecan vermez. Birçok insanın yatırımda sürekli yeni fırsat kovalaması nedeni de biraz bu olur. Çünkü düzenli, sakin, uzun vadeli büyüme dışarıdan bakınca sıkıcı görünür ama yüksek tempo, hızlı hareket ve ani kazanç ihtimali daha heyecanlı gelir. Sorun şu, heyecanlı görünen her şey güçlü sonuç vermez. Sakin görünen her şey de zayıf değildir. Bileşik getiri tam olarak bu noktada küçümsenir. Çünkü ilk etkisi duygusal değil, matematiksel çalışır. Ve matematik ilk başta çok dramatik görünmeyebilir. O yüzden de birçok yatırımcı bileşik getirinin gücünü ancak yıllar geçince fark eder. Çünkü başta onu küçümser, sonra da ihtiyacını anlar. En sonunda da geç kaldığını hisseder. Bence burada çok güçlü bir gerçek var. Yatırımda en pahalı gecikmelerden biri bileşik etkinin değerini geç anlamaktır. Şimdi insanların çok takıldığı sorulardan birine gelelim. Birçok kişi şunu düşünüyor. Benim elimde büyük para yok. O yüzden ciddi yatırım yapamam. Bence bu çok yanlış bir düşünce ama bileşik getirinin en güçlü taraflarından biri de şu. Sistemin gücü sadece başlangıç büyüklüğünden gelmez. Erken başlamak da çok büyük fark yaratır. Tabii ki daha yüksek sermaye avantaj sağlar. Fakat bunu inkar etmeye gerek yok. Ama burada insanlar bazen şu hataya düşüyor. Büyük başlangıç yoksa hiç başlamıyorlar. İşte en büyük kayıp da burada oluyor. Küçük de küçüle küçüle büyür. Çünkü yatırımında sadece paranın miktarı değil, süre de çok önemlidir ve süre kaybedildiğinde sonradan daha yüksek katkıyla bile aynı rahatlık yakalanamayabilir. Atalarımız ne demiş? Damlaya damlaya göl olur. Bu yüzden bence yatırımcının kendi şunu söylemesi gerekiyor. Ben önce sistemi kurayım. Sonra gücüm arttıkça bu yapıyı büyütürüm ki zaten o yapı kendi kendine büyüyecek. Bu çok daha sağlıklı. Yani küçük başlamak, önemsiz başlamak değildir. Bazen küçük başlayan ama düzenli ilerleyen sistem büyük başlayıp dağınık kalan sistemden çok daha güçlüdür. Bence burada birkaç temel hata var. Birincisi sürekli sistemi bozmak. Yani birikim yapıp sonra her fırsatta dağıtmak. İkincisi çok erken vazgeçmek. İlk dönemde etkiyi küçük görüp sabırsızlanmak. Üçüncüsü de sürekli yeni heyecan aramak. Yani sakin büyüyen bir sistemi bırakıp daha hızlı sonuç vaat eden şeylerin peşine takılmak. Dördüncüsü de düzenli katkıyı küçümsemek. Bazı insanlar küçük eklemeleri önemsiz sanıyor. Halbuki bileşik yapı içinde küçük ama düzenli katkılar çok önemli hale gelebilir. Ve bir diğer hata da şu: insanlar sadece oranı düşünüyor, süreyi düşünmüyor. Halbuki yatırımda bazen en güçlü şey yüksek oran değil, uzun süre bozulmayan dengeli oran olabilir. O yüzden bileşik getiriyi konuşurken sadece kaç kazandırır diye bakmak eksik kalır. Asıl soru şu olmalı: bu sistem ne kadar uzun süre bozulmadan çalışabilir olmalı. Peki ben bu sisteme nasıl bakıyorum? Ben bileşik getiriyi sadece teknik bir kavram olarak bakmıyorum. Bunun yatırımın temel omurgalarından biri olarak görüyorum. Önce şunu kabul ediyorum. İlk başta büyük sıçrama beklememem lazım. Bu sistem zamana ihtiyaç duyar. Sonra şuna odaklanırım. Düzenli katkı yapabiliyor muyum? Çünkü her seferinde koymak lazım. Sistemi gereksiz yere bozuyor muyum?
kısa vadeli heyecanlar yüzünden uzun vadeli düzeni baltalıyor muyum? Bu soruları sorarım kendime. Ve bence burada en güçlü bakış açısı da şu: yatırımda bazen en büyük avantaj en zeki hamle değil, en uzun süre bozulmayan disiplindir. Ve bu videonun da en güçlü cümlesi bence şu olacak ki: bileşik getiri paranın değil sabrın da büyümesidir. Çünkü orada sadece sermaye artmaz, disiplin birikir, alışkanlık birikir, zaman senin lehine çalışmaya başlar. İşte bu yüzden de çok güçlüdür. Ve burada da bir söz aklımıza geliyor tabii ki de: borsa sabırsızın sabırlıya para aktardığı bir yerdir. Bunu sadece borsa olarak algılamak zorunda değilseniz, bileşik getiri hayatın birçok farklı alanında da zaten vardır. O yüzden de sabırlılar, sabırsızlar da genel anlamda sabırlıya para aktarır. Burada sabırlı olup da ilca bekleyin, uzun süre durun falan demiyorum. Tabii ki de heyecan kovalayacağız, inovatif şeylerin peşinden koşacağız. Fakat bunu daha bilinçli yapmamız lazım ve arka planda da bizim ne yapıyorsak yapalım her zaman bir sistemimizin olması lazım ki bizi yarın öbür gün bulduğumuz zaman cebimizdeki paraya, çünkü hayat bakacak ve o zaman gelince bizim bir gücümüz olsun. Öbür türlü çünkü her şeyi ufak tefek meblağlarla denemekte olmaz. Bazen belki de karşınıza öyle bir fırsat çıkacak ki sizin o an çok daha yüklü bir şekilde yatırım yapmanız gerekecek o fırsata. Bu yüzden de bu tarz birikimler sizlere bunu sağlarlar. Finansal disiplin bu yüzden de önemlidir. Eğer ki o an cebiniz ona müsait değilse, o zaman hayat belki size bir daha 10 sene, belki 20 sene, belki 5 sene, belki de hiçbir daha, belki de daha tabii ki de erken ama bilemiyoruz. Hayat belirsiz bir şekilde sizin karşınıza çıkartacaktır, belki de çıkartmayacaktır. Bu yüzden de bileşik getiri ihmal edilecek bir şey değildir. Kesinlikle yapılması gereken bir şeydir. Yani bileşik getiriden kastım şu: sizin bir finansal arka planınızın olması ve o arka planın sürekli işlemesi gerekir yani. Toparlayacak olursak, bileşik getiriyi güçlü yapan şey sadece kazanç değildir. Asıl güç şuradan gelir: zamanın sistem lehine çalışması, getirinin yeniden gelir üretmesi, düzenli katkının yapıyı büyütmesi, sisteminde bozulmadan sürmesi. Yani yatırımda büyük sonuç bazen ani sıçramadan değil, küçük ama tekrar eden doğru hamlelerden çıkar. Bu yüzden de birçok insanın düşündüğünün aksine yatırımda en büyük avantaj sadece çok para değil, erken başlamak ve sistemi koruyabilmektir. Şimdi yorumlarda senden şunu merak ediyorum: sence yatırımda daha güçlü olan hangisi? Yüksek getiri mi, uzun vade mi? Aşağı yorumlarda yazmanı bekliyorum. Bu video kamuya açık resim, veriler ve genel piyasa mantığıyla hazırlanmış bir yorumdur. O yüzden de herhangi bir tavsiye içermemektedir. Bu yüzden de niyetim sizleri övmek veya da kötülemek değil. Sadece değerlendirmesini sunmak. Sonunda da kendi tercihiniz zaten. Umarım ki en güzel tercihleri yaparsınız ve hayat boyu güzel, bol kazançlarla ilerlersiniz. Yan tarafta çıkan videolarımdan da en yukarıdaki YouTube'un sizin için seçmiş olduğu video, altında da finansal özgürlük için stratejiler serim var. Bu birikimlerimizi orada nasıl daha iyi hale getiririz, daha bilinçli bir şekilde yaparız diye bunları beraber öğreniyoruz. Onlara da göz atabilirsiniz. Aşağıdan da kanalıma abone olup da videomu beğenip yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Takipte kalın, bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.